Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavada kolay el açması gözleme yapacağız. El açması deyince gözünüz korkmuş olabilir ama bu o kadar kolay, o kadar pratik bir tarif ki 3 tane hamuru aynı anda açacağız ve sizi hiç uğraştırmayacak. Oklavada kullanmanıza gerek yok. Merdane ile gayet pratik olacak. Özellikle hafta sonu mutlaka kahvaltıya hazırlamanızı tavsiye ederim. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lezzetli el açma gözlemenin tarifine geçelim. Hemen hamurunu yoğurarak başlayayım. Derince bir kabın içerisine 2 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla unu alıyorum. 1 çay kaşığı tuz. Şöyle unla tuzu bir karıştırın. Hemen ardından içerisine 1 su bardağı hafif ılık su, un ve tuzla hamurumuzu yoğuruyoruz. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Ne maya ne de kabartma tozu. Daha sonra kabartma tozunu katacağım. O aşamaya geçince sizlere de göstereceğim. Hamuru öncelikle kabın içerisinde güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. İyice toparlayın. Ondan sonra tezgaha alın. Tamamen toparlamadan almayın. Ellerinizi güzelce bir yıkayın. Elinizden hamuru arındırın. Ondan sonra tezgahınızın üzerine bir miktar un serpip hamurunuzu burada toplamda şöyle 1-2 dakika boyunca arada böyle yapıştığını hissettikçe un serpip güzelce yoğurun. Hamurun yoğurma aşaması çok önemli arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız ve böyle tezgahın üzerinde yoğursanız hamurunuzun kalitesi daha da artacaktır. Mutlaka bunu her videoda söylediğim gibi söylemeden geçemeyeceğim. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi gayet güzel böyle yumuşak bir hamur. Elime de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hiç bekletmeye gerek yok. Hamuru 9 eşit parçaya bölüyorum. 3 açacağım için 3, 6, 9 şeklinde ya da 4 açabilirsiniz. Ben çok fazlasıyla büyük bir gözleme hazırlamadım. Oldukça küçük porsiyonluk olacak şekilde hazırladım ama arzu ettiğiniz gibi de hazırlayabilirsiniz. 9 eşit parçaya bölüyorum. Eşit olmayanları da eşitliyorum. Büyükten biraz küçüğe alıyorum. Küçükten büyüğe o şekilde eşitliyorum hamurumu. Kenara tahtanın üzerine unu serptim. Hamurların beze haline getirip kenardaki tahtanın üzerine bırakıyorum. Mutlaka un serpin arkadaşlar. Yoksa hamurunuz sıcakta bekleyeceği için yumuşayacaktır. Yumuşayınca da bu sefer yapışabilir. Mutlaka o esnada un serpin ama her defasında çok fazlasıyla un kullanmayın. Hamurunuzu sertleştirirsiniz. Sonuncu hamurumu da beze haline getirip üzerini temiz bir şeyle örtüyorum. Toplamda şöyle bir yarım saat, 1 saat kadar dinlendiriyorum. Üzerine de muhakkak biraz un serpin ki bezinize sıcaktan yumuşayıp yapışmasın. O arada hemen aralarına süreceğim karışımı hazırlıyorum. Hemen 1 yemek kaşığı kadar un, 1 yemek kaşığı dolusu da nişasta ve 1 paket kabartma tozunu karıştırıyorum. İşte bu böreğin en büyük özelliği burada arkadaşlar. Nişasta sayesinde yapışmayacak. Kabartma tozundan dolayı da pişerken araları birazcık kabaracak, pişecek. Müthiş bir börek oluyor arkadaşlar. Püf noktası burada bu böreğin. Ben birazcık kaşar peyniri, biraz da evde beyaz peynir vardı. Biraz da maydanozla böyle bir iç hazırladım ama arzu ettiğiniz gibi içle de hazırlayabilirsiniz. İster direkt beyaz peynir, kaşar nasıl seviyorsanız da hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum. 3 tane hamuru un serptiğim tezgahımın üzerine alıyorum. Un ve nişasta karışımı daha doğrusu. Hemen şöyle bir pasta tabağı büyüklüğünde üçünü de açacağım öncelikle arkadaşlar. Muhakkak bu esnada birazcık un ve nişasta karışımımızdan serpin. Ama çok rahat açılan bir hamur. Gördüğünüz gibi birkaç hareketle rahatlıkla açılıyor. Böyle yapıştığını gördükçe karışımdan dökebilirsiniz. Yani serpebilirsiniz. Pasta tabağı büyüklüğünde açtığım hamurları kenara alıyorum. 3 tanesini de öncelikle bu şekilde açıyoruz. Hamur o kadar güzel ki bir de 1 saat kadar böyle beze halinde dinlendirdiğiniz zaman ayrı bir güzel açılıyor. Çünkü diğer 3 tanesi biraz daha fazla beklediği için daha rahat açıldı. Ben hiç oklava kullanmadım. Bu işlemin hepsini merdaneyle yapıp bitirdim. Diğer açtığım hamuru da aynı şekilde kenara alıyorum. Üçüncü hamurumu da güzelce açayım.
Yapıştığını görmediğiniz sürece hiç öyle karışım, yani un ve nişasta karışımından dökmenize gerek yok. Eğer yapıştığını görürseniz serpin. Üçüncüsünü de açıp hamurlarımı bitiriyorum. Şimdi hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Arasına bu esnada muhakkak nişastalı unlu karışımımızdan biraz bol serpmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa daha sonrasında ayıracağımız için hamurları yapışır. Her katına da muhakkak serpiyoruz. Böyle çok aşırı da değil gördüğünüz gibi ama her tarafına da bolca değiyor. Bu esnada merdanenizi çok bastırmayın. Böyle gördüğünüzde sanki çok bastırıyorum gibi gelebilir ama bastırmıyorum. Hafif hafif sadece dokunuyorum. Arada ters düz edin ki alttaki hamur küçük kalmasın. Çevirerek hemen hemen ne kadar diyeyim, şöyle bir 25 santim çapında açtım ben hamuru ortalama. Zaten anlıyorsunuz, bakınca yırtılmalar olmaya başlıyor hafif. Hemen inceliğini görüyorsunuz zaten. Şimdi artık hamurumu açıp bitirdim. En önemli püf noktası işte bu katları ayırmakta arkadaşlar. Hiç sizi zorlamayacak. Kaldırıp ara ara gördüğünüz gibi nişasta falan serptim. Gayet güzel bir şekilde rahatlıkla ayrılıyor. Şöyle çekin. Ondan sonra ikisini şu elimle gördüğünüz gibi ayırın. Daha rahat ayırırsınız. Çekerseniz yırtılabilir. Ufak böyle bir yırtılma oldu ama hiç sorun değil. Hemen diğer hamurumu da aynı şekilde ayırıyorum. Gayet rahat bir şekilde açılıyor. Tek yerden çekiştirmeyin. Hep böyle kenarlardan hafif hafif. Direkt bir yerden çekerseniz yırtılacaktır. Aynen benim böyle gördüğünüz gibi yaparsanız hiç yırtılma falan olmaz. 3 tane hamuru da 2-3 dakikada, neredeyse 5 dakikada açtık. Ben 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim. Bütün hamurlar için 1 yemek kaşığı tereyağı gayet yeterli geldi. Böyle çok aşırı bol bol sürmenize gerek yok. Yani her yere değdiği kadar yeterli. 3 hamurumu da aynı şekilde tereyağıyla güzelce buluyorum. Ben üçünü aynı anda yaptım ama tek tek de yapabilirsiniz. Fark etmez. Böyle daha bir kolay yoldan oldu sanki. Hamurları yağlarken hemen bir taraftan da diğer kanalım Seval Mutfaklı 2'den bahsetmek istiyorum. Bana oradan da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmak için yukarıya bağlantıyı ve videonun sonuna da aynı şekilde ekleyeceğim. Abone olup destek olabilirsiniz. Orada da haftada 2 gün, 3 gün tarifler paylaşmaya çalışıyorum deyip hemen hamuruma geri döneyim. Hazırladığım peynirli karışımımı şöyle güzelce serperek tüm hamurların üzerine döküyorum. Ben üçünü aynı anda yaptım ama tek tek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçü daha pratik oluyor. Aynı anda hemen hızlıca üzerine peyniri dök, kapat. Bu kadar kolay. Aynı işlemi 3 kere yapıyorsunuz. Toplamda 9 tane hamurunuz oluyor elinizde. Bir 4 kişiye kadar da rahatlıkla yeterli geliyor. Oldukça doyurucu bir börek. Bir tarafını aynen bu şekilde katlıyorum. Diğer tarafında tam üstüne gelmeyecek şekilde yanlardan da biraz hafif çekiştirin. O şekilde üzerine kapatın. Gözlememiz hazır arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum. Hafiften kenardan çekiyorum, inceltiyorum. Diğer tarafını aynı şekilde çekip üzerine kapatıyorum. Yan tarafları da hafif böyle çekin. Hamurunuz güzel incelsin. Onu da kapatıyorum. Kare bir hamur çıkartıyorum ortaya. İstediğiniz gibi büyük de yapabilirsiniz arzu ederseniz. Hemen yakından son kez şöyle bir tane daha göstereyim sizlere ayrıntılı. İlk kez yapan arkadaşlar varsa onlar için böyle ayrıntılı olarak anlatmaya çalışıyorum. Ben diğer hamurları da aynı şekilde hazırladım. Hemen bunu da onun yanına alıyorum. Böyle altına biraz un serpin ki yumuşadıkça yapışmasın. Gözleme tavasını ocağa alıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını eritmiştik. Ondan birazcık kaldı. Kalan yağ muhakkak biraz ayırın. Tavamı şöyle bir kere yağlıyorum. Her defasında hamuru koymadan önce muhakkak yağlayın. Gözlemeleri tavamı alıp iki tarafını da güzelce pişireceğim. Ocağınızın ayarı ne yüksek ne de çok kısık olsun. Orta ateşten biraz daha düşük de yapabilirsiniz. Hatta kapaklı bir şey de yaparsanız daha güzel kabaracaktır. Benim buna uygun bir kapağım olmadığı için kapatamadım. Kapatırsanız daha fazla kabaracaktır. Şöyle arada bir kontrol ediyorum. Bir tarafı kızarınca hemen diğer tarafını çevirmeden önce birazcık yağ sürüyorum. Yağ sürün muhakkak, daha güzel kızaracaktır hamurlarınız.
Bütün hamurları aynı şekilde kızartıp çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Tadı da aynı şekilde. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle kabarıyor iniyor. Bunu içinin çok güzel piştiğini gösterir. Pişenleri hemen arka tarafa bir servis tabağına alıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde pişirirken hemen şundan bahsetmek istiyorum. Ben ses kaydı yapıyorum. Daha öncesinde mutfaktan canlı yapıyordum ama arkadaşlar tekrardan mutfaktan canlı yayına döneceğim. Kızım küçük olduğu için birazcık beni zorluyor çekimler artık. Ondan dolayı bunu da bildirmek istedim. Hazırladığım gözlemeleri hemen sunuma getiriyorum. Hemen üst üste koyup dilimleyeceğim. Dilimlemeden de direkt o şekilde de servis edebilirsiniz. Oldukça küçük çünkü çok büyük bir gözleme değil ama size böyle arasını gösterebilmek için ben böyle kestim. Şu katların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tek tek katları ayrılıyor. Müthiş bir şey oluyor. Özellikle patatesli de yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Peynirli de aynı şekilde. Şöyle içinde ayrıntılı göstereyim. Ne kadar güzel piştiğini görün. Siz gözlemelerin sonunu izlerken ben de artık videomu bitireyim. Videonun yorum kısmına birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone de değilseniz abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfakta olarak beni takibe almayı unutmayın. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.